Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayız. Bizden beceri videolarını böyle derlememizi istediniz dostlar. Biz de kısaca bir derleyelim dedik. Fazla uzatmayacağız beceri kısmını. Daha sonra üzerine sohbet, muhabbet, yorumlar. Ve varsa başka konuları konuşacağız. Hani konu açıldıkça. Süvarilerden başlayalım isterseniz. Konuklarım Rıdvan ve Ömer arkadaşlarımız. Krallık 9'dan. Rıdvan'a zaten az çok aşikarsınız. Birkaç tane videomu onunla yapmıştım. Şimdi Elsit'ten başlayalım direkt. Ardından çıkartalım. Elsit'te yetenek şeyde becerilerinde arkadaşlar çifte saldırıyla zayıf nokta alıyoruz. Bu Selahattin geldiğinde de bu şekilde kalacak. Çifte saldırı zayıf nokta. Selahattin geldiği zaman da ortaya alacağız. Tarık'ta zayıf nokta. Zafer kütlemesi. Bu değişmiyor. Bizim önerimiz size Büşra'yı birinci sezondaysanız bir yıldız bile yapmanıza gerek yok. Ama yine de yapmak isterseniz yapın. Yani zararı olmaz. Huzurlu sığınak Sebat kullanıyoruz. İkinci sezonda da aynı şekilde devam ediyoruz. Çok fazla Büşra'ya yatırım yapmıyoruz. E, Para tuzağı çöp bir karakter. Selahattin geldikten sonra zaten mızrakta da yer yok. Mızrakta Ram var, İskender var. Ondan sonra sitede zaten Selahattin gelecek. Büşra ile işiniz yok arkadaşlar. Büşra'ya yatırdığınız her kuruş boşa gidecek. O yüzden bir yılda bırakırsanız yeterli olacaktır. Daha sonra bu dizilme Selahattin geldiği zaman Sit ikinci sırada Selahattin Eyyubi, üçüncü sırada Tarık koyacağız. Selahattin Eyyubi'yi ikinci sıraya koymamızın tek bir mantığı var. E, Süreyle hani sırayla birinci saniye, ikinci saniye, üçüncü saniye olayı var ya. e, Olabildiğince Selahattin'in e, imzasından faydalanmak. Doğru mudur Rıdvan? Selahattin'in imzası okudum ben onu da. Dün akşam da baktık. E, Hı hı. 3 saniyede bir kere tetiklenir diyor. Yani Evet. aslında orada demek istediği şuymuş. Yeri fark etmiyor. Hı hı. 3 saniyede bir tetiklenir dedi. Yani turda bir kere tetiklenebilir. Çünkü aktif beceri ve ikincil becerilerin hepsinde çalıştırıyor imzasını. Yani Evet. setin imzası da çalışsa, çifte saldırısı da çalışsa, zayıf noktası da çalışsa çalıştırıyor. Yani demek istediği şu. Hani üçünde denk geldiğinde üç kere çalıştırmıyor. O anlama getiriyor. Hı hı. Ben öyle anladım. Yani yeri fark etmiyor onun imzasında. Pasif çünkü. Nerede Tamam. olursa olsun çalışıyor yani O zaman imzası. Selahattin'i Yani üçüncü sıraya koysak olur. turda bir kere çalışacak. Tamam. Hani üç becerisini kullandığı için üç kere çalışmayacak yani. Hı hı. O zaman Selahattin'le gibi üçüncü sıraya da koyabiliriz. Doğru mu? Doğru doğru fark etmiyor. Tamam. O zaman Arka arkası. Tarık, Selahattin diye dizeceğiz arkadaşlar. Becerili bu şekilde. Sıra Aynen. geldi Hannibal'a. Hannibal kompuna. Çok güçlü bir komp. PvP'deki en güzel olayı kısaca geçelim. Anlatayım. Karşı tarafın zırhını ve stratejisini çaldığı için özellikle strateji kompları varsa zırhını da çaldığı için 5 level bir Hannibal kompu karşının zırhını 250 kadar düşürüyor. Yani resmen sıfırlıyor. Bu da diğer kıtaların sizin diğer kıtalarınızın o hedefe vurduğu zaman düşünün yani zırhsız şekilde vurmasını sağlıyor. Yanında bir Miyamoto olur, bir Mulan olur, bir Ramses yapmışsınızdır ya da bir Lubu yapmışsınızdır. İlave hasar daha hızlı kesmenizi sağlar. Hannibal o Destek yüzden görevi de çok görüyor bir nebze meydanda. evet çok güçlü bir komp. Ee, Birinci sezonun kompu yeni gelecek kahramanlardan birisi de büyük ihtimal buna gelecek. Öyle düşünüyoruz Müslüman yerine. Daha da güçleneceğini düşünüyoruz. Burada çifte saldırı ezici tesir alıyoruz arkadaşlar. Ahsoka'ya zayıf nokta, zafer kütlemesi. Zayıf noktayı burada ön sıraya, birinci sıraya koyacaksınız ki zafer kütlemesi bonuslu olur. İlk önce bu çalışacağı için bu zaman. Rüstün yanında ezici tesirle huzurlu sığınak. Doğru mu? Aynen doğru. Ezici tesir yerine ben biraz daha dayanıklı olayım diyorsanız arkadaşlar, müzmin muharebe alabilirsiniz. Yok ya ezici tesir daha iyi. O da şeyleri kırıyor ya rakibin kumandaların Statlarını kırıyor. Kumandanın statlarını kırdığı statlarını için. kırıyor daha aktif kalıyor yani. Hani şeyinki denk gelmese Hannibal'ınki bu denk gelir gene kırar yani. Evet. Bunun olması daha mantıklı. Ki bir de şöyle bir şey var. Hani kumandan becerisi kullandığında sit hani birinden biri aktif olması lazım ki ondan düşürdüklerini çalabilsin. Değil mi? Mesela doğru. Tabii. Mesela Hannibal turundayken ezici tesir mesela denk gelmez. Çalışmaz mesela. İhtimalli olduğu için. Ama Just'un Yani yanında çalışacağı için
Justinyan'dan sonra da sıra Hannibal'a geliyor. Kumandan becerisi patlattığı zaman Yani etkisi 6 saniye bunun. Şimdi ikisi bir denk gelmez, iki tur. Kumandanı atar o ara. Hani ya da heh, biri denk gelmez, kumandanı atar. O sıkıntı olur. Hani daha gerçi, garanti olsun diye. gerçi zırhını azaltmıyor bu. Kudretini azaltıyor. Ben Sonuçta huzurlu ölümlü sığınak yani. diye ben başka aldım ya burada. Şimdi Ne kullandın? imzası birlik yeniliyor ya, hasara nokta ihtiyacı var. Ha, Tabii. aynen aynen. İmza yeniliyorsa gerek yok. Hı hı. Tabii Lubu'ya huzurlu geçiyoruz sınav şart değil. arkadaşlar. Lubu'ya geçiyoruz şimdi. Hızlı anlatalım. Lubu'da zayıf nokta yine başta olacak. Hasar arttırımından e, diğer becerisi faydalansın diye. Yırtıcı kaplanla zayıf nokta. Sıralaması bu şekilde. Durgavati Kralın Kılıcı Savaşçı Şarkısı. Atilla Eleştirici Körü Savaşçı Şarkısı. Eğer ben Durgavati'yi burada oynamıyorum, hani ona yatırım yapmadım, Guanyu yaptım diyorsan kardeşim, bu şekilde. Ee, Bu ölümcül darbeyle deli koymuş. Eleştirici körü değil mi? Eleştirici körü daha Hı mantıklı hı. olur. Evet. Yok şey ya, deliyle ölümcül darbe ya. Kahraman normal saldırısı 40 vuruş yaptığında kahraman kuvvetini 6 saniye. Aynen doğru. Uydu. Özür dileriz. Deliyle ölümcül darbe. Hani ölümcül darbe de hasar atsın diye Hasar atsın Guanyu'da. diye. Doğru, hasar atsın diye. Aynen. Deli ve ölümcül darbe arkadaşlar. Bunu da geç Aynen. denemeden de Ya yapmıştık yani. öbürü de olur. Eleştirel işgörü de olur. Hı hı. Daha çok lubu odaklı olur o da. Biz hani ölümcül darbeyi hem beceri de kritik atıyor diye hem de Guanyu arkada hasar çıkarsın diye Zaten bu şekilde şey yapalım Guardian'ın dedik. kudreti de 900 lira falan çıkıyor. 5 yıldız becerilerde. Bak ama 5 yıldız becerilerde söylüyor. Tabii. Guardian'ın kudreti 900 lira kadar çıkıyor. Aynen, Guanyu'nun da kudreti lubuyu buluyor. Lubu'nun kadar. İşte Lubu çok imza attığı için Guardian'a gerçi sahne fazla kalmıyor ama imza atıyormuş. Çok kritik olduğu için siliyor adam. Yani Evet. şuraya Şimdi şur, şuraya Jean d'Arc bile koysan arkasında Atilla olduğu sürece abi. Bu komp keser abi. Bozuk ya, çok aynen bozuk. öyle. Hocam okçuya geçmeden önce şey mi yapsan ya? Bu yönlendir kısmından bir SS almaları için Yok, genel mi zaten göstersem? video zaten durdurup bakarlar. Tamam. Sıra geldi buraya arkadaşlar. Bura biraz şey yapacak. Mulan zayıf nokta merhamet. Belli ve şunu ben değiştireyim. Öyle söyleyeyim. Zayıf nokta kanlı ödeme. Belli ve. Atilla yine aynı Evet. şekilde eleştiri içgörüyle Savaş şarkısı. savaşçı şarkısı. Evet. Bu Gerekirse Mulan, aynı. ha, ben Lübü oynamayacağım. Ben Mulan oynayacağım diyorsan zirvesi bu. Bunun üstü yok. Yani 5 yıldız Atilla ile beraber zirvesi bu. Ama ben Şöyle bir alternatifi de var. Özür diliyorum. Şimdi Lubu oynamayacağım, okçu oynayacağım dedin ya. Şöyle bir alternatifi de var. Bak, üçüncü sezon şey geliyor, Fatih geliyor ya. Fatih Buraya geliyor. Fatih'i koyduğun zaman Atilla'dan boşa düşüyor. Lubu'da kullanabiliyorsun. Öyle bir alternatifi var. İki Ha, kompo da yapabiliyorsun yani. Üçüncü şey sezona kadar idare ederim dersen Durgavati ile idare edersin ama üçüncü sezonda Fatih'i buraya koy. Bunu da al, Atilla'yı da al şeye koy. Lubu'ya. 10 numara 5 yıldız, iki tane dizilim. aynen doğru ama Zirve. ben söyledim. Ben Lübü oynamayacağım diyorsan, yani Lübü yapmayacağım. Bana bütçem yok. Ee, Üçüncü sezon kompunu hazırlıyorum kendime. Öyle arkadaşlar da var. Ben Lübü Var oynamayacağım var. diyorsan zirvesi bu arkadaşlar. Yani Lübü Yani hani oynayacaksan buraya oynamayacağım diyen adam bile üçüncü sezon gene de Lugu oynayabilir yani. evet, Hani komutan alıp elinde tutabilir. Üçüncü sezon Fatih'in gelmesiyle yerlerini değiştirerek ikisini bir kullanabilecek duruma tabii. gelebiliyor yani. Yani tavsiyemiz her zaman şu. Hangi sezonda olursanız olun, Buyur. o sezondaki bütün kahramanları açın, köşeye koyun. Bir gün lazım olur. Sonra pişman Aynen öyle. olursunuz. Aynen. Ee, Burada Kardeşim mesela demen çoğu insan Durgavati kullanıyordu. Biz bunu denedik arkadaşlar. Şu komp yani Mulan, yapıyor. Bellu ve Her Atilla kompu bütün Durgavatili kompozisyonların hepsini yeniyor. Hem de büyük farklarla yeniyor. 40K, 35K, 40K farklarla yeniyor. Canlı yayında geçmişime bakabilirsiniz. Orada anlatıyoruz, gösteriyoruz videoda. Ee, Durgavati'nin varsa burada hani Fatih Sultan Mehmet soru işareti ise kılıca koymayı düşünmüyorsan mesela
Kılıç kompunda Tribhuvan 4 yıldıza 5 yıldıza yani 3 yıldız atmışsındır. Bu dersin, tamam mı? Ya da Konstantin hedefindir. Konstantin yapmışsındır. Ee, Fatih Sultan Mehmet boşa çıkacaktır. Durgavati mi FSM mi? Kesinlikle FSM. %100 FSM. Buraya Durgavati'yi koyma. İkinci sezon buraya FSM'yi koy. Ayarlamanı da ona göre yaparsın artık. Bu oynamayacaklar Yeni için sezon söylüyorum bunu. komutanları daha güçlü zaten eskilere göre. Yani yeni sezon komutanlarının hepsini yeni dizilimlerine uydurmaları gerekiyorlar yani. Evet. Daha güçlü olsun diye. Şurada kafa karışıklığı olmasın. Bu oynamayacaksan, Durgavati de yapmayı düşünüyorsan, tamam mı? Yapma. Yine bir yıldızda bırak. Gerçi yapmana da gerek yok da yani Okçu kompunda Durgavati mi FSM mi? Onu söylüyorum. FSM. Fatih Sultan Mehmet Han. Git Durgavati'yi Lubu'nun Aynen. arkasına koy. Yok ben Guanyu oynayacağım diyorsan o zaman öyle bir oyuncuysan o zaman Durgavati'ye hiç basma. Yani ben kendi adıma Guanyu kullanmayı tercih ederim. En azından free kasılıyor. Durgavati'ye de kaynak Du- harcamaya gerek yok yani. Durgavati birinci sezon kahramanı. Şöyle söyleyeyim. Tamam, Durgavati verdiği kudret açısından Guanyu'dan üstün. Ama Durgavati çok bir farkı olmuyor. Denedik yani. İkisi de aynı. İkisi o da şu yüzden Lubu bozuk. Lubu kritik attı mı bitiriyor. O deneme yani gözlemleme şansın kalmıyor. Ne koyarsan koy. İkisi de aynı sonucu Evet. veriyor. İkisi de aynı sonucu veriyor arkadaşlar. İkisi de Ya aynı sonucu veriyor. zaten denediğimizde mesela Guanyu bir tarafta Durgavati iki Lubu. Yani Guanyu 50K ile farkla aldı ilkini. İkinci de yenildi mesela. Şimdi o çok Lubu'nun şeyine denk geliyor. Kritiğine denk geliyor. Hani Kırkına denk geliyor. o iyi bu iyi diyemiyorsun. Yani 50K yendiği yerde gidip yeniliyorsa yani bu Lubu'nun tetiklenmesiyle alakalı yani becerilerinin, kritiğinin. Ama biz sizi şöyle aydınlatalım. Her zaman oyunun mentali böyledir. Ticareti böyledir. Sirkülasyon böyledir arkadaşlar. Eski sezon kompları bir gün illaki değişecektir. Şimdi Durgavati'ye bakıyorsun, sandıklardan kaldırdılar. Çünkü birçok oyuncu, adamlar verileri gözlüyor, Lubu'yu yapmaya başladı. Birçok oyuncu yani. Özellikle yeni açılan serverlarda bile birinci sezonla başlayan adam Lubu diye başlıyor. Tamam mı? Ben ikinci sezon Lubu'yu koyacağım diye başlıyor. Oyun bunu gözlemledi. Sandık kahramanı olan kahraman, tamam mı? Durgavati bütün sandıklardan kaldırdılar. Günlük ödüllere koydular. Para tuzağı olsun diye. Yani 5. sezon ya da 6. sezonda, 4. sezonda ben geçeceğini sanmıyorum ama hatta 5'te de bir ihtimal veriyorum. 6. sezonda büyük ihtimal Durgavati gidecek. Yani boşuna 5 yıldızlara falan kasıp o kadar para harcamanıza gerek yok. Aynı sonucu veriyor. Bu aynı kullanım. Daha mantıklı. Çünkü ikisi de birinci sezon kahramanı. En azından Guanyu'ya para basacağınız bir yer yok. Yani free geliyor. O Birçok kaynaklar sandıktan da verdikleri böyle birçok free sandıktan da hep Guanyu, Sezar o tarz kahramanlar çıkıyor, Jandar falan tabii zaten. tabii Guanyuları doldururlar bedavadan ya. etkinlikler oluyor arkadaşlar. Etkinlikte sandıklar veriyor. O sandıkların içinde Guanyu temin edebilirsiniz. Ama Durgavati temin edemeyeceksiniz o sandıkların içinde. Farklı sandıkların içinde Durgavati. Çünkü oyuncuyu Hmm. sağmak istiyorlar. Oyuncunun parasını sağmak istiyorlar. 5. ya da 6. sezonda %100 Lubu'ya bir kahraman geleceğini düşünüyor. Çünkü kahramanları o kahramanın birinci sezon kahramanı. Hepsi değişiyor. Farkındasınızdır, görüyorsunuzdur. Bütün kahramanlar takır 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 değişiyor sırayla. O yüzden Geçelim paranızı boş artık yere Lubu'yu. yatırmayın. Hı hı. Puan varken Durgavati para yatırmayın diyoruz. Bütçenizi düşünerek söylüyoruz bunu. Burada ne kaldı? Kılıcı en son kılıcın Süvariyi varisinden bitir Süvariyi süvariyi bitirdik değil mi? bitirdik. Okçuyu bitirdik. Mızrakta bir şey kaldı. Bu işlem Ne kaldı kaldı. ya Süleyman, anlatalım mı? Hı hı. Yok abi, Şimdi Süleyman'a hiç hiç girmeyelim. gerek yok Yani Süleyman'a. kılıca yenilen okçu mu olur abi? Evet. Yani boş ver. Anlatmaya değecek bir komite yapılacak bir şey de değil. Gerek yok. Zaten 3. sezon Ramses geliyor. Yani şu koca oyunda kumandan olarak değişen bir Sun Tzu, bir de Ramses var. Şey var. Süleyman var. Zaten Ramses ikisinin de yerine geliyor. Hem kılıç hem okçu olarak kullanabiliyor. Yani Sun Tzu ve Süleyman kesinlikle ıskarta yani. Şimdi gelelim Aynen. Maraşal mızrakla. Ben bunlara tam bir Mulan değil de e, güzel bir suikastçı olarak oynayacağım. Şahsın olarak. Sezar'da oyun özellikleri dışında sıra dışı olarak arkadaşlar. Ben bunun denemelerini yaptım. Bak, parşömen çok bende. 5 yıldızlı becerilerin denemelerini de yaptım. Öyle söyleyeyim size.
Birinci sırada mutlaka Kralın Kılıcı. İkinci sırada Vahşi. Octavia abimize geliyoruz. Birinci sırada Kralın Kılıcı. İkinci sırada Üçlü Hücum. Ram'a geliyoruz. Birinci sırada Vahşi. Dans eden savaş fili. Üçüncü sırada da Vahşi koyuyor. İkinci sırada Vahşi koyuyorsunuz. Bu validen Ram'ı alan arkadaşlar için geçerli. Eğer valide Ram'ı alamamışsam ve yani Octavia'ya çark atacağım. Sezar zaten geliyor. Üçüncü sezonda İskender'i beklerim diyorsan abi, ki en mantıklı şey bana göre. Büşra yatarsın yine. Yatırım yapmazsın. Alırsın Sebat'ın huzurlu sığınağını. Tamam mı? Burada birlik yenilme var mıydı? Ha. Var. Biraz daha hasar atayım diyorsan Sebat'ın yerine Kralın Kılıcı vardı burada galiba. Kralın Kılıcı'nı alırsın. Kralın Kılıcı huzurlu sığınak. Mızrakta oynayacaksan Kralın Kılıcı huzurlu sığınak oynayacaksın. En azından biraz daha hasar artırım olsun diye. İdare eder işte bir sezon. İdare. Yani bir sezon sizi idare eder. Maraşalı mızrak oynuyorsanız. Ram'ı başta da oynayabilirsiniz. Benim 3-4 kıta ordularım var. 5. kıtada hasara ihtiyacım yok. Ben ana ordularımın daha fazla vurmasını istiyorsam diyorsanız Ram'ı başa koyacaksın. Ram, Octavia, Büşra, Büşra 3. 4. sezonla beraber İskender. Eğer İskender'i 4. sezona getirirlerse Büşra çıkacaksın. Bir daha söylüyorum. Ram, Octavia, İskender. Hem daha tank olmuş olacak hem de komplarınızı bufflama olasılığınız daha yüksek olmuş olacak. Yani şöyle bir şey var. Ben Ram'ı başta kullanacak olsam bile Büşra'nın yerine gene Sezar'ı kullanırım ben arkada. İşte ise Sezar gene hasar atar. Zaten Evet. Ram'ın verdiği savunma, yenileme, işte atak artışı falan bence destek olarak yeterli. Önde de arkada da Ram olduğu sürece ben Büşra'yı koymam yani. Sezar'ı arkaya koyarım. Gene de öyle oynarım yani. Evet. Sınırına gerek yok o noktada. Ya Hasar bu daha iyi. valide ilk ona giren oyuncular için geçerli. Vali ilk ona giremiyorsan da Büşra. Yani, Ram yoksa tabii mecbur Büşra. Alternatif yok zaten. 4. sezonda İskender'i getirirlerse mutlaka bu kompun olmazsa İskender. Hem hasarını artıracak hem dayanıklılığını yüksek seviyelere getirecek. Çünkü Biz 4. sezon gelecek diyoruz ama inşallah gelir. hem imzasında Sebat huzurlu sınak var hem becerilerinde Sebat huzurlu sınak var. İlaveten imzasında hasar azaltmayla komutanın hasarını artırma var. Bu da böyleydi arkadaşlar. Şimdi gelelim Evet, kılıca. Kılıç, en son kılıcı bıraktık. Şeyi anlattın mı? Ricard'ı anlattık değil mi? Yukarıda anlattık. Yok anlatmadık. Evet, Anlatmadık değil mi? Bir üstünden geçtin sanki orada da. yok, Anlatmadık. Tamam. anlatmadık. Hemen bir kart anlatalım. Aynen o da senin kalemin. Onu da hızlıdan anlat. Bir kart, Bodica. Şimdi bazen bir yayıncı gördüm dediler, izledi. İzledim ben de onu arkadaşlar. Hani Barbarossa'ya kralın kılıcı verip şey yapmışlar. Bodica'yı AK yapmışlar. Ya da işte Leondas'ta koyuyorlar. Dayanıklılığı azalır. Hasar artar ama dayanıklılığı azalır. Bu kompun amacı arkadaşlar yani vurayım geçim kompu değil. Vurayım geçim kompu istiyorsan Sezar kasacaksın. Bu kompun amacı 5 kişiye 6 kişiye karşı savaşmak. Orada hasarı göğüslemek. Diğer şeylerinle, komplarınla kontrol ederek antilerini kesmek. Yani Sezar'ın iyiyse ve ortaya attıysan Sezar'ı kontrol etmene gerek yok. O zaten hasarı göğüslüyor. Bırakın ona vursunlar. Siz Bu işte dizilimin daha çok tank olması zaten mantıklı. Çünkü bütün becerileri dizilimdeki komutanların karşıt saldırı. Hani kim vurursa direkt ona dönüp karşı saldırı yapıyor. Hani sıra göz ardı etmiyor. Hani saniye sıralaması var ya. Bunda öyle bir şey yok. Hani sen 50 kişiye vuruyorsa 50 kişi sana vuruyorsa sen de 50 kişi aynı anda vurabiliyor. Karşı saldırı yaparak. O yüzden ne kadar ayakta durursa o kadar güçlü olur. Savunma şimdi bir olması daha saniye avantajlı yani. bazı becerilerden kaldırmışlar da belki sınırsız yapmışlardır. Ama normalde bir saniyede maksimum alabileceğin saldırı sayısı 2. Bir saniyede en fazla 2 saldırıyı sayıyordu. Bak bir saniyede 4 tane 5 tane de saldırı alabilirsin. Benim demek istediğim becerilerin saydığı şuydu. Bir saniyede maksimum 2 hasarı sayarım diyordu. Bütün beceriler öyle mi? Açıklamasında yazıyorsa öyle. Tam bütün beceriler öyle mi o karşı saldırı olanlar? Hı hı. Hı. Öbür türlü olsa şey yani suyu çıkar. Zaten saniyede 2 tane de karşılık veriyor zaten. Takır takır karşılık veriyor. Yani Etkinleşme ihtimali çok yüksek değil ama.
Beceriye bakıyorsun %130. Yani 1 vs 1 yapacak bir şampiyon değil. Anladın mı? %130 beceriyle sen %300, %400 beceri atan kahramanlara karşı ne yapacaksın? Karşıt saldırı Ama bak, anında aynen bu karşı tekme. saldırı da bak bir saniyede bir tetikleniyor. Gene tur sistemi gibi değil. Normalde tur sistemlerinde Hı 3 hı. saniyede bir sıra geliyor komutana ama bu saniyede bir kere denk geliyor. Her saniye atabiliyorsun oluyor yani Öyle gene olsa bakarsan. bak hani 1 vs 1 yani 1 vs 1'e çevirsen denerim yani. Kendi hesabımda da denerim arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Bütün beceriler açık bende. 5 yıldızlı Sezar kompumuz da var. Ben bu Barbaros'a Barbaros'a Mansa Musa var. Yani Barbaros'a geç. Mansa Musa'ya da yani var. O hasar vuruyor. Mansa Musalı Çok vuruyor versiyonda ya. Barbaros'lu versiyonda baba Descartes'i kesemiyor. Sezar'ı kesemiyor. Sezar 60-70 kayla kesiyor bu kompu. Bu kompa 5 ikisi de 5 yıldız full. 60-70 kayla Sezar Descartes'in içinden geçiyor. 1 vs bir kompu değil. Neyse uzatmayalım. Aynen. Zorlu misilleme, hortum süpürmesi, e, dayanıklı olduğu için bu komp meydanda uzun soluklu savaşlar olduğu için hortum süpürmesi savaş başladığı zaman birinci saniyede siz zaten %20 buff'ınızı verecek arkadaşlar. Hemen gösterelim. %19,5'u. Size %20 buff'ı veriyor. Ben 5 yıldız yaptım zaten. 25. saniyede de fullleniyor. Yani size %100 e, kahramanın kudret hasarını 6 saniyede bir artı bir en fazla 5 kez speed 2 diyor. Bu pasif üstünüzde kalıyor ve süresi yok. Savaşın 25. saniyesinden sonra sınırsız şekilde %100 bir kartınızın hasarını artırıyor. Zaten bir kartın olayı asker kaybettikçe kudret kazanması ve dayanıklılığın artması. Bodika'ya geçiyoruz. Kralın kılıcı yine aynı şekilde zorlu misilleme. Barbaros oynuyorsanız eğer Sebat'la huzurlu sığınak öneriyorum. Eğer Mansa Musa oynayacaksanız arkadaşlar korkusuz misillemeyle altına yolculuk öneriyoruz. Bu da böyle. Şimdi geçebiliriz kılıca. Kılıç mı kaldı bir tek? Kılıç kaldı. Kılıcın çok detayı var ya. Evet, kılıç biraz o yüzden en sona bıraktık detaylı olduğu için. Çok denemeler yaptık. Yani haddinden fazla. Bu konuda. Hala mesela bu gece Ramses'le kapıştıracağız. 5 yıldız Ramses, 5 yıldız. Şimdi elimizdeki şey şu. 5 yıldız Miyamoto, 5 yıldız Tribhuvan, 5 yıldız Ötkümüz var. Doğru mu? Şuradan. Evet. Evet. Karşıda da 5 yıldız Ramses, 3 yıldız Charlemagne, 5 yıldız Theodora var. Bu akşam bunu kapıştıracağız. Saat 3'ten sonra, gece 3'ten sonra. Onu da short video olarak yayınlayacağım onları. Ama bu videonun arkasına bir Ramses vs'si koyarım arkadaşlar. İzlersiniz siz de. Daha çok Ramses'i deneyeceğiz biz burada ya. Evet. Yani kılıç etkisini görmek için bizim bu dizilimle deneyecek bir şeyimiz yok da Rakip, Ramses'i bir Hı deneyeceğiz. hı. Yeni olduğu için deneme şansımız çok olmadı. Hiddetli hücum bu kompa olmaz mı? Olur. Bak biz olmaz demiyoruz. Olur ama e, arkada eğer siz Yodit'le oynatıyorsanız ve buradaki amaç Yodit'in kumandan becerisini kullanmadığı için üzerindeki kudretin kaldığını düşünüyor, kalıyor. Harcamıyor onu. Ve siz ona imza attırmak istiyorsanız arkadaşlar rakipsiz saldırısı yüksek moral. Doğru mu? Doğrudur. Ya, rakipsiz saldırı yüksek moral arkadaşlar oynayacaksınız. True oynayacaksanız Kralın Kılıcı ve Adil yargı. adil yargı. Gelelim Yodit'e. Bak burada infazcı kalmış çünkü DM'den kalmış. Savaş çıktı demesi. Öyle İnfazcı. yaptık biz denemiştik ya Hı hı. infazcı ile iddetli ucum arasındaki farkı görmek adına çok da bir fark yok. Hatta aynı yani. Evet. İnfazcı da koysanız iddetli hücum da koysanız aynı. Onu görmek için biz bir hesap atmıştık. Bayağı bir. Hmm. Aynı. Değişen bir Ya, şey yok. yani hiddetli hücum hasarı arttırıyor ama imza sayın düşüyor. İnfazcıyla da imza sayın artıyor. Ama hiddetli hücum verdiği hasar kadar hasar atamıyor. Ama neticede dip toplamda hasarlar birbirine çok yakın olduğu için bir şey değişmiyor. Ama infazcı kullanacağız biz. Onu da şimdi neden infazcı kullanacağımızı anlatacağız. Yodit arkadayken fark etmez. İnfazcı veya hiddetli hücum istediğinde kullanabilirsiniz. Savaşçı kükremesi mutlaka kullanılacak ve mutlaka 5 yıldız olacak. İnfazcı da aynı o şekilde. Çünkü bu komptaki bütün hasarı atan Yodit
Yodit'in öncelikle 2 becerisinin de 5 olması gerekiyor. Tamam. O Şimdi zaman neden infazı, neden hiddetli hücumu da Konstantin'li dizilimde anlatacağım. tamamdır. Bu da böyle. Savaşçı kükremesi hiddetli hücum dedik. Doğru mu en son? Yani o da olur. Ya savaş yükremesi banko, infazcı ya da hiddetli hücum fark etmez. Aynı Fark hasarı etmez. yakalıyorsun. Aynı 2-3 hasarı kere yakalıyoruz. denedik aynıydı yani. Ha. O zaman değişmiyor arkadaşlar. İkisi infazcıyı da kullanabilirsiniz. Hiddetli hücum Bu da dizilimde kullanabilirsiniz. yani Miyamoto öndeyken kullanılan dizilimde fark etmiyor yani. Evet. Kendi Miyamoto, tercihine kalmış. Miyamoto, Tribhuvan, Yodit diziliminde bu fark etmiyor. Şimdi gelelim Aynen. Şimdi Konstantin. Yodit, Konstantin, Truvana yap. Heh, Miyamoto'yu çıkar. Truvana'yı koy. daha doğru burada. Onu da yaparız sonra fark etmez. Onu da deneriz. Böyle mi? Yok yok Truvana'yı koyacaksın abi. Ha, Konstantin Tribhuvan. arkaya Truvana'yı koy. Miyamoto yapmayanlar Şimdi çıktı değil mi? Miyamoto yok. Bak bu şekildeki dizilimde neden infazcı kullanacağız? Şimdi bak şeye gir Konstantin'e. Şimdi yerini değiştireyim de sonra şey yapmasınlar. İşte. Şöyle. Şimdi bak Konstantin'e bir gir abi. Bak imzasına girer misin? Bak bu kendi imzasını her kullandığında can yenileme veriyor. Ama kumandan becerisi yani Yodit kumandan becerisi Yodit vurduğunda imzayı bunun savunma veren becerisi var bak 3 saniyeliğine. Bak %12 ilave kudret bonusu. %50'lere geliyor bu şeyde 5 yıldızda %50'lere geliyor savunması. Şimdi Yodit ne kadar çok imza atarsa Konstantin'in de bu savunması o kadar çok çalışıyor. Yani Yodit'in imzasına odaklı çalıştığı için infazcı o yüzden daha iyi hiddetli hücumdan. İnfazcıyı koyduğumuzda işte örnek 8-10 yerine 10-15 tane imza atacaksın. Bu daha çok aktif kalacak savunma yönü. O yüzden Konstantin kullanırken infazcı önemli. O zaman Hiddetli hücum yerine. aynı zamanda Yodit'e vereceği kudret şeyi o kadar hızlı olacak değil mi? Verecek kudretsi. O Tabii kadar tabii. kısa sürede Ya verecek. zaten tabii 35 Turvana kudretle. mesela ilk 15 saniye %100 imza attırıyor. Yani 5 tur 5 tane imzayı %100 atıyor ilk 15 saniye. Zaten direkt fullenmiş oluyor 15 saniyede bu. 15 saniyede 5 full kere yani. birikiyor. Tabii 15 saniyede fulleniyor. Ve 15 saniyede full çalışıyor savunması. Full verdiği savunma hep açık kalıyor yani. Savaş başlar başlamaz alınan hasarı azaltmayla başlıyorsunuz arkadaşlar. Tabii Burada işte ondan sonraki imzaları da infazcıyla tamamlayarak bunu ne kadar aktif edebilirsen o kadar çok savunma alıyor. şimdi burada sebat vardır bunda yüksek ihtimal. Aynen. Sebat yerine neden yüksek moral? Neden yüksek moral? Şimdi biz bunda şey kullanıyoruz. Şahin yüzü. Şahin yüzüğü. Şahin yüzüğü 9 saniyede çalışıyor. Sebat da 9 saniyede çalışıyor. Aynı anda yenileme gelirse şimdi Şahin yüzüğü savunma da veriyor. Ama yenileme denk geldiği zaman bir kere etkiden faydalanabiliyorsun. Yani huzurlu sınav etkisinden bir defa faydalanabiliyorsun. Aynen onun etkisinden bir kere faydalanıyorsun yenilemeden. Biz yüksek morali koyduk. Bunu da denedik yani 4 kere 5 kere maksimum imza atıyordu. 8-9 kereye kadar çıkıyor attığı imza. Yani Sebat'ın verdiği yenilemeyi gene imzadan alabiliyorsun. Ben burada bir örnek geliyorum hemen. Şu gördüğünüz kompa karşı ben 3 kıta çıktım. Kıtalarım 5 yıldız Sezar kompu, 5 yıldız Ricard kompu. Yanına da ne koymuştum ben ya? Süvari koymuştum değil mi? Kırık bir süvari koymuştum yani. Bende sit yok. Kırık bir süvari koymuştum yanına. 3 vs 1 atmıştık. Konstantin'de Sebat varken ben kesmiştim. Evet. Yüksek morali koyduk. 3 vs 1'de yüksek moralli Yodit pompu beni kesti. Hem de farkla kesti. 60K mı ne Yani farkla kesti. 60K'yı kapattı. Yani sen örnek veriyorum 30K ile yendiysen Yodit 30K ile yendi. Aradaki 60K fark yarattı yani. Kapatmış oldu. Evet. Yüksek moral. Çünkü imza sayısını bayağı bir artırdı. İmza arttıkça İmza sayısı neredeyse 2 katına çıkıyor Hı hı. bu şekilde. Şeyler çakışmıyor. Yani Sebat'la yüzüğün şeyleri çakışmıyor aynı zamanda. Ve o Şahin yüzüğü çoğunlukla da şey veriyor. İşte 6 kere çalışsın 4'ünü 5'ine savunma veriyor zaten. Ama yenileme verdiğinde zarara giriyorsun o tur. Çünkü o da 9 saniyede bir çalışıyor. Hani zarara girmemek adına onun vereceği yenileme veya Sebat'ın vereceği yenileme yerine
İmzadan daha çok yenileme alıyoruz. Aşağı yukarı yenileme aynı hesaba geliyor ama Sebat'ın açını kapatıyor diyebiliriz yani burada. Sebat'ın Fazlasıyla. açığını kapatıyor. Aynen aynen. Neyi göreceğim? Video çekiyorum şu an. Evet, tamam, açacağız canım. Şu hızını ayarlarsak kaçta? Vallahi şu an 95'e 80 dövüyorum. 75'e 84 dövüyor ya. Ya kafa kafaya şu an ya. Şimdi bir bekleyelim. Seninki öne geçiyor, bir benimki öne geçiyor. Dipte değişebilir her şey. Yo, dövdü vallahi, çok da güzel dövdü. O 50K, 49K. Hı?